Petzl Piranha. Kanyon iniş tekniklerine uygun, karabinadan çıkarmadan ipe girebilmeyi sağlayan ve farklı frenleme seçenekleri sunan iniş aleti. Kanyon sporunun yaygınlaşmasına kayıtsız kalmayan üretici firmalar ihtiyaca yönelik ürünler çıkarmaya devam ediyor. Bunlardan biri Petzl firması tarafından yeni versiyonu piyasaya çıkan Petzl Piranha. Kullanmaktan oldukça zevk aldığım Petzl Piranha iniş aletini tanıyalım. Ardından en sevdiğim kısma geçelim ve ip üzerindeki yeteneklerini inceleyelim. Karabinayı taktığımız yer. Piranha'nın karabina üzerinde sabit kalmasını sağlar. İstasyondan gelen ipin Piranha'ya giriş kısmı. İpin Piranha içinde döndüğü gövde bölümü. Piranha içinden çıkan ipin elimize geldiği kısım. Frenleme ve kilitlemeye yardımcı topuz. Kilitlemeyi gerçekleştirmemizi sağlayacak kanca. Frenleme ve kilitlemeye yardımcı kanca. Çapı 8 mm ile 13 mm arasında olan tek iplerde kullanılabilir. İniş sırasında ipin burkulmasını mümkün olduğunca engelleyici gövde tasarımı vardır. Ağırlığı 110 gramdır. Petzl tarafından Piranha için önerilen iki karabina var. Bunlar vida kilitli Petzl Attaché ve otomatik kilitli Petzl Vertigo. Ek bilgi olarak yan çevrildiğinde piranha balığına benzediğinden dolayı ismini şeklinden almıştır. Şimdi istasyonumuza geçelim ve teknik özelliklerini incelemeye başlayalım. İnişe başlamadan önce seçilebilecek 3 farklı frenleme pozisyonu var. Birincisi minimum frenleme ile iniş. İpimizi alıyoruz ve piranhanın altından geçirerek karabinamıza takıyoruz. Karabinayı kapattıktan sonra ipin boşluğunu alıyoruz. Burada sürtünme kancası ve sürtünme topuzun üzerinde kalıyor ip. Böylelikle minimum frenleme ile iniş yapılabilir. İniş sırasında ekstra sürtünme ekleyebiliriz. Sürtünme topuzun önüne ipi getiriyorum. Oldukça rahat bir iniş. Yine ipte sabitlenmek oldukça kolay. Kilitleme kancasından geçirdikten sonra ipi karabinanın içinden alıyorum ve sürtünme kancasına ipi doladıktan sonra sabitlenmiş oluyorum. Uzun ve negatif inişlerde minimum frenleme pozisyonunu 40 ile 50 kilo arası sporcuların kullanmasını tavsiye edebilirim. Yine ipin ıslak veya kuru olması, frenleme hızının işleme şeklini değiştirebilmesi göz ardı edilmemelidir. Minimum frenleme pozisyonunda 80 kilo üzeri bir sporcu 9 mm altındaki bir iple inerken dikkatli olmalıdır. Çünkü iniş hızının kontrolünde zorlanabilir. İkincisi orta düzeyde frenleme ile iniş. İpi alıyoruz ve piranhanın altından geçirip karabinamıza takıyoruz. Karabinamızın ağzını kapatıyoruz. Burada sürtünme kancasının altından sadece ipi geçiriyoruz. İpin boşluğunu aldıktan sonra orta düzeyde frenleme sistemi ile aşağı inebiliriz. Ekstra bir sürtünme istersem sürtünme topuzunun önüne ipi getiriyorum. İpte sabitlenmeyi rahatlıkla yapabiliyorum. İpi aldım. Yine kilitleme kancasından ipimi çevirip karabinanın içinden soktuktan sonra sürtünme kancasına ipimi doluyorum ve ipte sabitleniyorum. Uzun ve negatif inişlerde orta düzeyde frenleme pozisyonunu 50 ile 70 kilo arası sporcuların kullanmasını tavsiye edebilirim. Yine ipin ıslak veya kuru olması, frenleme hızının işleme şeklini değiştirebilmesi göz ardı edilmemelidir. Üçüncüsü maksimum frenleme ile iniş. İpimizi piranhamızdan geçiriyoruz. Karabinaya taktıktan sonra karabinayı kapatıyoruz. Sürtünme topuzunun ve sürtünme kancasının altına koyuyoruz ipimizi. Boşluğumuzu alıp iniyoruz. Ekstra bir sürtünme istersem sürtünme topuzunun önüne ipi getiriyorum. Kontrollü ve yavaş inebiliyorum bu frenleme modunda. Sürtünme çok fazla olduğu için kolaylıkla ipte sabitlenebiliyorum. Kilitleme kancasından geçirdikten sonra ipi karabinanın içinden alıyorum ve sürtünme kancasına ipi doladıktan sonra sabitlenmiş oluyorum.
Uzun ve negatif inişlerde maksimum frenleme pozisyonunu 70 kg ve üzeri sporcuların kullanmasını tavsiye edebilirim. Yine ipin ıslak veya kuru olması, frenleme hızının işleme şeklini değiştirebilmesi göz ardı edilmemelidir. Genellikle iniş yapmak için kullanılması yanı sıra niyet almak ve istasyon kurmak için de kullanabiliriz. İpin boşluğunu aldıktan sonra sürtünme topuzunun üzerine getiriyoruz ve bu şekilde rahatlıkla emniyet alabiliriz. Emniyeti gevşetmemiz gerektiğinde küçük küçük ipe yol vererek bunu sağlayabiliriz. Tekrar emniyet almamız gerekirse ipin boşluğunu alıp sürtünme topuzunun üstünden geçiriyoruz, emniyeti almış oluyoruz. İpi alıyoruz ve bolt kulaklarındaki halkalardan geçiriyoruz. Piranamızı alıp halka ile öpüştürüyoruz ve içinden ipi çekiyoruz. Karabinadan geçirerek pirananın en altına alıyoruz ipimizi. Sürtünme topuzu ve kilitleme kancasından geçirdikten sonra karabinanın içinden ipimizi çekip sürtünme kancasına takıyoruz. Karabinalarımızı kapatıyoruz. Diğer karabinayı ikinci halkaya taktık. Ve istasyonumuz hazır. Pirananın yanlış kullanım durumlarını inceleyelim. Karabinanın kapısı yere bakılacak şekilde takılmamalıdır. Sol el inişine uygun takılmamalıdır. Pirana karabinadan kesinlikle çıkarılmamalıdır. İpi karabinadan geçirmeden sadece pirana etrafından geçirerek inilmemelidir. İpin kayaya takılması durumunda sporcu ampul olabilir. Kesinlikle yapılmaması gereken ise ipe giriş yaptıktan sonra kilitleme kancası ile frenleme yapmaya çalışmak. Çünkü ipi sıkıştırarak kopmasına neden olacaktır. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak piranayı uzun süre kullandıktan sonra ipin sürtünmeden dolayı pirana üzerinde oluşturduğu olukları fark edeceksiniz. Tavsiyem oluklar metalin yaklaşık 1/3 derinliğe ulaştığında piranayı artık kullanmamanız. Kanyon içindeki yürüyüş sırasında pirananın sürekli bacaklara çarpmaması ve bir yerlere takılmaması için kemerinize bir karabina ile sabitlemeniz. Pirananın artılarına gelecek olursak hafif olması, şık bir tasarımının olması, ip üzerinde sabitlenmenin oldukça rahat olması, frenleme pozisyonlarının gayet iyi olması, pirananın karabinaya sabitlenmesiyle ipe giriş ve çıkışların kolay olması, plastik konumlandırıcının oldukça işlevsel ve dayanıklı olması diyebilirim. Son olarak eksilerine gelecek olursak sadece sağ el kullanımına uygun olması bir dezavantaj ve en önemlisi kilitleme kancasının frenleme olarak kullanılması ipin kopmasına sebebiyet verebilir. Gelecek maceralarda görüşmek üzere.